Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok kolay iki renkli 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Yaprak desenli, çok güzel, çok şık bir model yaptım. Patiğimiz bu şekilde. Tabanımız, patiğimizin diğer kenarı, yanlarımız böyle, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ben bu modeli Instagram'dan arkadaşım Patik Perisi sayfasından aldım. Kendisine de model için çok teşekkür ediyorum. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte modelimize başlayalım. Ben patiğimi hanımlar her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak. 12 ilmeğimi atıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek attıktan sonra geri döndük. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın şöyle yakın göstereyim. Arka yüzdeyiz. Kenardaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmekler ters örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri döndüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişede geçeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişimize. İlk ilmeğimi hemen şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine giriyorum. İlmek çıkarıp şişime takıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaralım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 5. ilmeğim oldu. Şu 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Ve hemen şu kenara girerek bakın. Şuradan da bir ilmek çıkartıyorum. Bu da 6. ilmeğim. 4 şimdi de böylece 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Bu şekilde. 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra örmüş oluyoruz. 4 şişimizi de ördük. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırmalara başlayacağız. Patik burnuna şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. Hemen ilk şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımızda kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Geldik 3. şişimize. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum.
İkinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. şişime geldim. Bakıyoruz kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bakın buradaki ilmeklerimi de ördüm. Bir sıra ilmeklerimizi düz örmüş olduk. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece burada 8 ilmeğimiz oldu. İkinci şişime geldim hanımlar, kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ve sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığımı da düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Son 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 8 ilmeği de düz öreceğim. Sonraki sıra artıracağım. Sonra düz öreceğim, artıracağım. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 15'er ilmek olana kadar artırmayı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 15'er ilmek olana kadar artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonuncu artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen şurada patiğimizin ön kısmındaki modele başlayacağız. Öncelikle hanımlar, krem ipimi de hazırladım. Burundaki modelimizin ilk sırasını yapacağız. Öncelikle ilk 5 ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. 4, 5. Ardından kremimi aldım, ekliyorum. Buraya bir tane krem ördüm. Hemen krem ipimin ucunu yeşilime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. İlk 5 ilmeği yeşil ile ördük. Yanına bir tane krem ördük. İlk sırada modelimizde hanımlar 5 ilmek yeşil, 1 ilmek krem olacak şekilde örüyoruz. 5 tane yeşilimi ördüm, 1 krem. Tekrardan 5 tane yeşil öreceğim. İkinci şişime geldim. Şu 4. şu da 5. yeşilim. Yanına bir tane krem. Bu aşamada arkada şu ip geçişlerinde krem iplerimizi biraz gevşek bırakalım, esnek bırakalım. Yoksa patiğimiz gergin durur, ayağa girmez. Devam ediyorum. 5 tane yeşil, 1 krem. 5 tane yeşilimi örüyorum, 1 krem. 3. şişimdeyim. Yine 5 tane yeşilimi ördüm, yanına bir tane krem. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. 5 tane yeşil, 1 krem. 5 tane yeşilimi örüyorum. 4. şişime geldim. Şu 4. yeşilim, şu da 5. Yanına bir tane krem örüyorum.
Tekrar 5 ilmek yeşil. Bir tane krem. 5 tane yeşil ve sonuncu ilmeğimi de krem ile ördüm. Modelde ilk sıramızı tamamladık. Tekrardan ilk şişimdeyim. Modelimde ikinci sıradayım hanımlar. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Bir tane krem ördüm. Yanına 3 tane yeşil, 3 tane krem. Model böyle devam edecek. İlk ilmeği krem ile ördük. 3 yeşil, 3 krem, 3 yeşil, 3 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın 3 tane yeşil ördüm. Yanına 3 tane kremimi örüyorum. Tekrardan 3 tane yeşil öreceğiz. 3 krem. Bu şekilde devam edecek. İlk şişimizi ördük. Kalan 3 şişteki ilmekleri de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2. Yanına bir tane yeşil ördüm. 2 krem ile başladık. 1 yeşil ördüm. Devamında 5 krem, 1 yeşil olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 5 krem, 1 yeşil. 5 krem, 1 yeşil. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de 5 krem, 1 yeşil olacak şekilde örelim gelelim. Evet, diğer 3 şişimi de ördüm geldim hanımlar. Tekrar 1. şişimdeyim. Modelde 4. ve sonuncu sıramız. Şöyle yeşili bu aşamada kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bu sıramızda hanımlar ilk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 5 krem, yanına bir tane yeşil. Model 5 ilmek krem, 1 yeşil olacak şekilde devam edecek. 3, 4, 5 krem ördüm, yanına 1 yeşil. Tekrardan 5 tane krem öreceğim, 1 yeşil diye devam edecek. Görüntümüz, şeklimiz böyle. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, tekrar ilk şişimizdeyiz. Patiğimizin burundaki modelini böylece tamamladık. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Hepsini krem ile örüyorum. Yeşil ipimiz beklesin, kesmeyelim. Yapraklarımızı yaparken aynı ipi kullanacağız. Böyle. İlk şişimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız krem ipimizle. Ardından bir kere daha dolanacağız. 2 sıra olacak. 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm geldim. Hemen yaprak modelimize başlayacağız. Modelimiz toplamda 11 sıradan oluşuyor. Toplamda 5 tane de yaprak kuracağız hanımlar. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Modelimizde ilk sıramız. Modelimize şöyle başlıyorum. Öncelikle ilk 11 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu aşamada yeşil arkada uzun uzadıya kalmasın diye yeşilimi şöyle kremin üzerinden atlatarak yürütüyorum. Yani yakınlaştırıyorum. Şu 6. kremim. 7, 8, 9, 10, 11 tane krem ördükten sonra bir tane yeşil örüyorum. İlk yaprağımızın tabanını oluşturduk. Şimdi tekrardan 11 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, ikinci şişime geliyorum. 4, 5. Bakın yine yeşilimi kremin üstünden atlatarak şöyle yakınlaştırdım. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane yeşil örüyorum. Tekrardan 11 tane krem öreceğim. 4, 5. Yeşili yine şöyle yakınlaştırdım. 6. Üçüncü şişimdeyim. 7, 8, 9, 10, 11. Yine bir ilmek yeşilimi ördüm. Tekrardan 11 krem örüyorum. 3, 4, 5. Yeşilimi yine şöyle yakınlaştırıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yanına bir tane krem örüyorum. Yeşil örüyorum. 11 krem, 1 yeşil.
Tekrardan 11 tane krem öreceğim. 3, 4, 5. Yeşilimi şöyle yürüterek götürüyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 1 ilmek yeşil. Modelimizin birinci sırasını böylece tamamlamış olduk hanımlar. Modelde ikinci sıradayız. Bu sıramızda ilk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 5 ilmek krem. 1, 2, 3, 4, 5. Yeşilimi alıyorum. 4 tane yeşil. 1, 2, 3, 4. 1 krem ve bir tane daha yeşil. İlk yaprağımızı bu şekilde yaptık hanımlar. Kremimi alıyorum. Yaprak aralarında 6 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. İkinci şişimdeyim. 5 ve 6. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. Yeşilimi alıyorum. İlk yaprakla aynı şekilde. 4 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane krem, bir yeşil. İkinci yaprağı da yaptık. Yaprak arası için 6 tane krem öreceğim. 3, 4, 5, 6. Diğer yaprağımı yapacağım. Tekrar yeşilimi alıyorum. 4 yeşil, 1, 3. şişimdeyim. 2, 3, 4. Bir tane krem örüyorum. Bir tane yeşil. Tekrar kremimi aldım. Yaprak arası için 6 tane kremim var. 4, 5, 6. Bir diğer yaprağımı yapacağım. Yeşilimi alıyorum. 4 yeşil, 3, 4. Dördüncü şişime geldim. Bir tane kremim var. Ve bir tane yeşil. Yaprak arası için 6 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrardan yeşilimi aldım. Sonuncu yaprağımı yapıyorum. 4 tane yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Ve burada kalan son bir ilmeğimi de krem ile ördüm. Yaprağımızın ikinci sırasını bu şekilde örmüş olduk hanımlar. Şimdi modelimizde 3. sıradayız yaprak modelimizde. Bu modelimizde de hanımlar bu sıramızda da ilk 9 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yine yeşilimi şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Yürüterek götüreceğim. 5. kremim 6, 7, 8, 9. Yanına bir tane yeşil örüyorum. İlk 9 ilmeğimi krem ile ördüm. Yanına bir yeşil ördüm. Modelin devamında yine 11 krem, 1 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 11 tane krem öreceğim. 3, 4, hatta şöyle yeşili yakınlaştırarak götüreyim. 5. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane krem ördüm. 1 ilmek yeşil örüyorum. Tekrardan kremimi aldım. 11 tane krem öreceğim. 4, 5. Şöyle yakınlaştırıyorum. 6, 7, 8. 3. şişimdeyim. 9, 10, 11. Bir tane yeşil örüyorum. Tekrardan 11 tane krem öreceğim. 4, 5. Yine yeşilimi şöyle yakınlaştırdım. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane yeşil öreceğim. 4. şişimdeyim. Hemen şuraya bir yeşilimi ekledim. Tekrar kremimi aldım. 11 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Hanımlar yine şöyle yeşilimi aldım. Kremin üstünden atlatarak yakınlaştırdım. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buraya bir ilmek yeşil örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi de krem ile öreceğim. Şöyle. Bu şekilde de modelimizde 3. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi geldik modelde 4. sıramıza. İlk şişimdeyim yine. 4. sıramda da yapacağım işlem şöyle. İlk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3. Ardından yeşilimi alıyorum.
Buraya 4 yeşil, 1, 2, 3, 4. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem ve 1 yeşil ördüm. Bu sıramızda da hanımlar şöyle tekrar krem ipimi alıyorum. Model arasına 4 tane krem örülüyor. 1, 2, 3, 4. Yaprak aralarında 4'er tane kremimiz var. Tekrardan ikinci şişime geldim. Hemen ikinci yaprağımı da yapacağım buraya. 4 yeşil, 3, 4. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yine yaprak arasına 4 tane krem örüyorum. 2, 3, 4. Tekrar yeşilimi aldım. Bir diğer yaprağımı yapacağım. 4 yeşil, 3 ve 3. şişimden devam ediyorum. 4. yeşilim. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yine yaprak arasında 4 tane kremim var. 2, 3, 4. Bir diğer yaprağımı yapıyorum. 4 yeşil, 3, 4. 1 krem, 1 yeşil, 4. şişime geldim. 1 krem ve bir tane yeşilimi ördüm. Yaprak arası için 4 tane kremim var. Sonuncu yaprağımı yapacağım. 4 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ve son bir ilmeğimi krem ile ördüm. Modelimizde 4. sıramızı tamamlamış olduk hanımlar. Geldik modelde 5. sıramıza. İlk şişimdeyim, 5. sıramız. 5. sıramda ilk 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şöyle 1, 2, şöyle yeşilimi yine yakınlaştırarak götüreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Buraya bir yeşil örüyorum. 2 tane krem, 1 tane yeşil. Bu şekilde. Hanımlar 5. sıramızda model aralarında 8'er tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4. Yine bu aşamada şöyle yeşili yakınlaştıracağım. Arkada uzun uzun kalmasın diye şöyle atlattım aradan. Şu 5. yeşilim 6, 7, 8. Diğer yaprağım için 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. Yine yaprak aralarında 8 tane kremimiz var. 3. Şöyle krem yeşiliyle yakınlaştırarak götürüyorum. 4, 5, 6, 7 ve 3. şişimdeyim. 8. Yine yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. Tekrar yaprak arası için 8 tane krem öreceğim. 3 oldu. Yine yeşilimi yürüterek götürüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Yine yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 2 krem, şu ikinci kremim ve bir tane de yeşilimi ördüm. Tekrar yaprak arası için 8 tane kremim var. 3, yeşilimi atlatıyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Sonuncu yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil ve son bir ilmeğimi krem ile ördüm. Geldik modelimizde 6. sıramıza hanımlar. 6. sıramda da şöyle başlıyorum. İlk 2 ilmeğim krem. Sonra yeşilimi aldım. 3 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Yanına 1 krem. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. 1 krem, 1 yeşil. 6. sıram böyle. Hanımlar 6. sıramızda model aralarında 3'er ilmek kremimiz var. 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Hemen yeşilimi aldım. İkinci yaprağımı yapacağım. 3 krem. 3 yeşil pardon araya 3 krem ördükten sonra ikinci yaprağım için 3 tane yeşil. 1 krem. 1 yeşil. 1 krem. 1 yeşil. 1 krem. 1 yeşil. Yine araya 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Bir diğer yaprağımı yapacağım. Şöyle yeşil ipimi alıyorum.
3 tane yeşil, 1 tane krem. 3. şişime geldim. Tekrar buraya 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ördüm. Yaprak arası için yine 3 tane kremim mevcut. Bir diğer yaprağımı yapacağım. 3 tane yeşil örüyorum. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. 4. şişimdeyim. 1 krem, 1 yeşil. Yine yaprak arasına 3 tane kremimi örüyorum. Sonuncu yaprağımı yapacağım. 3 ilmek yeşil, 1 tane krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ve sonuncu ilmeğimi krem ile ördüm. Böylece 6. sıramızı tamamlamış olduk hanımlar. Modelimizde 7. sıramıza geldik. Bu 7. sıramızda da hanımlar ilk 5 ilmeğimi krem ile örerek başlayacağım. 5 tane krem. 1, 2, 3, 4, 5. Yeşilimi alıyorum. İlk yaprağımızı yapacağız şimdi. 1 yeşil, yanına 2 krem, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem ve 1 yeşil. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Bu sıramızda model aralarında 6'şer tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4. İkinci şişimden devam ediyorum. 5 ve 6. Tekrardan ikinci yaprağımı yapacağım. Yeşilimi aldım. 1 yeşil, yanına 2 tane kremim var. 1 yeşil, 1 yeşil, 1 krem ve 1 yeşil. Yine arada 6 tane kremim var. 3, 4, 5, 6. Bir diğer yaprağımı yapacağım. 1 yeşil. 3. şişime geldim. 2 krem, 1 yeşil, 1 krem ve 1 yeşil. Model arası için yine 6 tane krem örüyorum. 4, 5, 6. Tekrardan şöyle yeşilimi aldım. Yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. 4. şişimden devam ediyorum. 1 krem ve 1 tane daha yeşil ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Model arasında 6 ilmek kremim var. 4, 5, 6. Yeniden yeşilimi aldım. Son yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem ve 1 yeşil. Son bir ilmeğimi de hanımlar krem ipim ile örüyorum. 7. sıramızı böylece tamamladık. Modelde geldik 8. sıramıza. 8. sıramızda da ilk şişimizde yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi böyle ilk bir ilmeğimi krem ile örüyorum. 8. sıramda ilk bir ilmeğimi krem ile ördüm. Ardından şöyle yeşilimi alıyorum. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Yapacağımız işlem şu. 2 tane yeşil örüyorum. 2 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Bu şekilde hanımlar. 8. sıramızda yaprağımız böyle yapılıyor. Yaprak aralarında da 4'er tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. Yeşilimi aldım elime. 2 yeşil. Devam ediyorum. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yaprak arasına yine hanımlar 4 tane krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. Diğer yaprağımı yapacağım. Hemen şuradan yine yeşil ipimi aldım. 2 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem ve 1 tane daha yeşil ördüm. Model arası için 4 tane kremim var. 3 ve 4. Diğer yaprağımı yapıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem
bir yeşil, bir krem ve bir yeşil. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Model arasına yine burada 4 ilmek krem örüyorum. 2, 3 ve 4. Tekrardan sonuncu yaprağıma geldim. 2 yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil ve kalan 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum hanımlar. Böylece modelimizde 8. sıramızı da tamamladık. Geldik modelde 9. sıramıza. 9. sıramda hanımlar ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3. Ardından yeşilimi aldım. Bir yeşil, 2 tane krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. 9. sıramızda da yaprak şeklimiz böyle. Bu sıramızda model aralarında 6'şer tane kremimiz var. 2, 3, 4, 5, 6. İkinci şişimdeyim. Hemen bir diğer yaprağımı yapacağım. Yine bir yeşil, 2 krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 6 kremim var. 2, 3, 4, 5, 6. Bir diğer yaprağımdayım. Bir yeşil, 2 krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine model arasına 6 tane krem örüyorum. 4, 5, 6. Bir diğer yaprağımı yapacağım. Bir yeşil, 2 krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Model arasında yine 6 kremim var. 4. şişimdeyim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar son yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, 2 krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Ve kalan son 3 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Evet hanımlar, 9. sıramızı da böylece tamamlamış olduk. Şimdi modelde 10. sıradayız. Modelimizin 10. sırasında da hanımlar ilk şişimde ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 tane krem. Ardından yeşilimi aldım. İlk yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. 10. sırada da yaprağımız böyle. Yaprak aralarında bu defa 7'şer tane kremim var. 2, 3. Yine yeşili şöyle atlatarak götüreceğim. 4, 5, 6, 7. İkinci yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil. İkinci şişimdeyim. Bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Model arasına 7 tane krem. 3, 4. Yine yeşili şöyle yaklaştıracağım hanımlar. Şu 5. İşte ilmek kaçırdım, düzeltiyorum. Şu 6, şu 7. Tekrar bir diğer yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem. 3. şişimdeyim ve bir tane yeşil ördüm. Yine model arasında 7 kremim var. 3, 4. Yeşili tekrar şöyle yakınlaştıracağım. 5, 6, 7. Bir diğer yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Model arasında 7 tane kremim var. 2, 3, 4. Şöyle yeşili yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7. Devam ediyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Ve kalan son 5 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Modelimizde 10. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Geldik modelimizde 11. sıramıza. Yani sonuncu sıramız oluyor hanımlar bu yaprağımızda. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Yanına bir tane yeşil örüyorum. Bir tane yeşil. 2 tane krem ve bir yeşil. İlk yaprağımız bu şekilde. Bir krem ile başladık. Bir yeşil. 2 krem, bir yeşil. O 11. sonuncu sıramızda yaprak aralarında 8 tane kremim var. 1, 2, 3, 4.
Yine yeşilimi yakınlaştıracağım. 5, 6, 7, 8. Hemen ikinci yaprağıma başlıyorum. 1 yeşil, 2 krem. İkinci şişime geçtim. Şu ikinci kremim ve 1 yeşil. Tekrar yaprak arasına 8 tane krem öreceğim. 3, 4, 5. Tekrar yeşilimi yakınlaştırayım. 6, 7, 8. Diğer yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. Yaprak arasında 8 kremim var. 1. Üçüncü şişimdeyim. 2, 3, 4, 5. Tekrar yeşil yakınlaştırıyorum. 6, 7, 8. Bir diğer yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. Model arasında yine 8 tane kremim var. 4. Devam ediyorum. 5. Tekrar şöyle yeşili yakınlaştırdım. 6, 7, 8. Yeniden sonuncu yaprağımı da yapacağım. 1 yeşil, 2 krem ve 1 yeşil. Artık kalan 7 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Yine kremi burada yakınlaştıracağım. Pardon, yeşilimi şöyle yakınlaştırdım. Bu şekilde. Hanımlar, 11 sıradan oluşan yaprak modelimizi böylece tamamlamış olduk. Bakın, yaprak modelimiz bitti. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi krem ipimiz ile öreceğiz. Düz olarak. Yeşil ipimiz yine beklesin. Birazdan kullanacağız. Yaprağımız bitti. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Krem ipimiz ile. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, 4 içimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi patiğimizin burun kısmına yaptığımız modelin tam tersini üst kısmada yapacağız. Bu sıramızda hanımlar, modelde birinci sıramız. İlk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir tane yeşil öreceğim. Bu sıramızda 5 krem 1 yeşil olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 5 krem 1 yeşil, 5 krem 1 yeşil diye devam edecek. Diğer 3 işimizi de örelim gelelim. Evet, şimdi de modelde ikinci sıraya geldik. Bu sıramızda da hanımlar, şimdi ilk şişimdeyim. 2 krem örerek başlıyorum. Yanına bir tane yeşil örüyorum. Devamında 5 krem 1 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 5 krem 1 yeşil, 5 krem 1 yeşil, böyle devam edecek. Diğer 3 işimizi de yine aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıramız. İlk ilmeğimi krem örerek başlıyorum. Sonra yeşili aldım. Bu sıramızda 3 yeşil, 3 krem, 3 tane yeşil, 3 tane krem. 3 yeşil 3 krem olacak şekilde hanımlar, bu sıramızda ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın, şeklimiz bu. Diğer 3 işimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de tekrar ilk şişimizde, modelde 4. sıradayız. Bu sıramızda da ilk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yeşil ile örüyorum. 5 tane yeşil ördüm. Yanına 1 krem. Modelin devamı 5 yeşil 1 krem olacak şekilde devam edecek. 5 yeşil 1 krem. Tekrar 5 yeşil öreceğim. Yanına 1 krem, böyle devam edecek. Şeklimiz şu. Diğer 3 işimizi de örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Patiğimizin üst bölümündeki desenimizi de böylece bitirdik. Şimdi tekrar yeşil ipimi alıyorum. Bu defa ilmeklerimin tamamını yeşil ipim ile düz olarak örüyorum. Artık krem ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü patiğimizin devamında artık kremi kullanmayacağız. Yeşil ile devam edeceğiz. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız. İkinci kez dolanacağız. Üçüncü kez 3 kere
yeşil ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca yeşil ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani 15 ilmeğim vardı. İlk 14 ilmeğimi örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Bu ilk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam olsun diye. Patiğimizin arka bölümüne geçtik buralara. Patiğimin bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Hem ön hem arka yüzde bunları düz öreceğim. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum hanımlar. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğim, ardından geri döneceğim. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğim. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı hem ön hem arka yüzde düz örüyorum. Patiğimin arka bölümünde hanımlar ilmeklerimi şöyle alıyorum. Bakın burayı da hatırlatayım size. Şişim üstte, ipim altta. Bakın şiş üstte, ip altta. Hani benim örgü tekniğim bu. Ben kendiminkini anlatıyorum. Sizlerinki nasıl düzgün düşüyorsa öyle yapabilirsiniz. Ön bölümleri yaparken de şişim altta, ipim üstte şöyle alıyordum. Arka bölümde böyle alıyorum. Sebebi şu: geri döndüğümde ilmekleri ters öreceğim. Ters örgü örerken ilmek yönüm böyle daha düzgün düştüğü için ben böyle örüyorum. Sizin ilmekleriniz, örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Son şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Son 8 ilmeğim haroşa, haroşalarımı da yine normal düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri döndük hanımlar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşam düz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle ön yüze baktığımızda kenarda bir diş haroşamız oluştu. Devamındaki ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Bu şekilde. Diğer şişime geçtim. Yine ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Son 8 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Şurada 8 ilmek var. Bunları düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldim. Yeniden geri dönüyorum. İşlem bu. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 8 ilmek haroşam düz örülüyor. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz olarak öreceğim hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğim, geri döneceğim. Böyle devam edeceğiz modelimize. Şöyle baktığımızda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin. Ölçün hanımlar. Ölçerek yapın.
Patiğinizi örerken ayağınıza giyeceksiniz. Patiğinizin şu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Ölçü almayı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre, ayak numaramıza göre patiğimizin arkasını örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm. Burada tamı tamına 15 diş 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra hanımlar bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi birlikte topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmeği örerken öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26. ilmekte kesimimi yapacağım. Yine 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmek ördüm. 26. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 örüp 26'da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu aradaki 6 ilmek bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmekler bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Bu aşamada yapacağımız işlem şöyle. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Kesimi yapacağım hanımlar. Tığımı aldım. Ben tığıyla kolay kesim yapabiliyorum. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Kesme işlemini hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. 2 tane de zincir çektim. İpimizi kesiyoruz artık. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim.
Şöyle sıkılayarak, düğümleyerek gizliyorum. Ayağı giydikten sonra ipler dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmuyor o şekilde. Evet. Patiğimiz şöyle hanımlar, bakın. Topuğumuz gizli kesim. Bu şekilde ayağı giydikten sonra da zaten şöyle duruş var. Bakın izi bile belli olmuyor. Patiğimiz şöyle. Hemen bir de makine yama giydireyim hanımlar. Ayakta da görelim patiğimizin duruşunu. Çok güzel, çok şık bir modeldi. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Çok hoş, şık bir model oldu. Çeyizler için de oldukça uygun. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Bakın modelimiz şöyle. Tabanımız, topuğumuz bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.